Merhaba ben Enes. Bugün Oppo'nun Enco Air 2 model tam kablosuz kulaklığını inceleyeceğiz. Oppo Air 1 modeli 2021 Mayıs ayında tanıtılmıştı. Air 2 modeli ise 2022 Mart ayında tanıtıldı. Tasarım açısından çok küçük farklar mevcut bu iki kulaklık arasında. Ses kalitesi ve mikrofon kısmında ise önemli geliştirmeler yapılmış. Güncel fiyatı için kulaklığın linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde Oppo Air 2 modelini incelemeye başlayalım. Air 2 modeli Air 1'de olduğu gibi benzer bir kutu tasarımıyla birlikte geliyor. Kutu içerisinde kulaklığın kendisi, kullanım kılavuzu geliyor. Kutu tasarımlarına baktığımız zaman yine birinci modelle birebir aynı kaldığını görüyorsunuz. Üst kısmı şeffaf yapıda. Kapağı açtığımız zaman kapakta bir sensör bulunuyor. Yine burada bir led sayesinde kırmızı yandığı zaman örneğin kulaklığın kutusunu şarj etmemiz anlamına geliyor. İlk olarak kulaklıkları kutunun içerisine bıraktığınız zaman kulaklığın şarjını kapattığınız zaman da kutunun şarjını görebiliyoruz. Burada tek led üzerinden böyle bir konumlandırma yapılmış. Alt kısmında yine tip C şarj girişi mevcut. Kablosuz şarj özelliği mevcut değil kutunun. Dışarıdan bakıldığı zaman sanki böyle malzeme kalitesi biraz daha zayıfmış gibi bir algı uyandırsa da yani genel olarak fiyat bandına göre kabul edilebilir kalitede bir kutu kalitesi olduğunu söyleyebilirim. Kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman yine benzer tasarım çizgilerindeler. Bu arada ikinci modelin mavi ve beyaz seçeneği mevcut. Birinci modelin ise beyaz ve siyah seçeneği mevcuttu. İkinci modelde böyle bir mavi renge geçilmiş ve hoş bir renk olduğunu da söyleyebilirim. Yine sürücü perdeleri metal yapıda. Şöyle dikkatli bir şekilde bakıldığı zaman şu kısmında bir çıkıntı olduğunu görüyorsunuz. Yani dokunmatik yerlerin daha kolay bulunabilmesi için bir çıkıntı oluşturulmuş. Kulaklığın boyu çok az daha kısalmış. Kulağa giren kısım açısından küçük bir kulaklık Oppo Enco Air modeli. Air 2 modelinde biraz daha küçülmüş bu. Şöyle görebildiğiniz gibi daha çok Apple'ın AirPods 2. ve 1. modeline benziyor. AirPods 3 modeli biraz daha iriydi. Yani ona kıyasla biraz daha küçük yapıda kulağın içerisine giren kısmı. Hatta şöyle bir şey yapalım. Air 1 modelini Air 2 kutusuna koydum. Görebildiğiniz gibi kapak kapanmadı. Yani tasarımsal olarak da hafif bir farklılık mevcut. Yine şarj işlemi başlıyor ancak kapak kapanmıyor. Air 2 modelinde 1 modeline koyalım. Evet, burada biraz daha küçüldüğü için kapak daha rahat bir şekilde kapanabildi. Kulaklığın teknik özelliklerine baktığımız zaman yine birinci modelle aynı şekilde Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor Air 2 modeli. IPX4 sertifikası mevcut yine aynı şekilde. Yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Şarj konusunda bir iyileştirme yapılmamış maalesef. Kulaklıkta kullanım süresi açısından fabrika verilerinde 4 saat olduğu belirtilmiş. Yani burada şeffaf bir şekilde bunu belirtmeleri güzel olmuş. Son ses seviyesini alarak yaptığım testte 3 saat 29 dakika boyunca kulaklık müzik çalabildi. Birinci modelde hızlı şarj olduğu belirtilmişti. İkinci modelde hızlı şarj olduğuna alakalı bir ibare mevcut değildi. 10 dakika şarj ettiğimiz zaman 8 saat gibi biraz yüksek bir değer vermişlerdi birinci modelde. Ancak ben bunu test ettiğim zaman 1,5 saat boyunca müzik çalabilmişti birinci model. İkinci modelde tamamıyla kulaklıklar kapandıktan sonra kutusunda 10 dakika bekleterek bir test gerçekleştirdiğim zaman 1 saat 16 dakika boyunca müzik çalabildi. Yine kulaklıklar kutu içerisinde 1,5 saat, kutuda 1,5 saatte tam şarjına ulaşıyor. Kutuyla birlikte 24 saat boyunca kulaklıkları kullanabiliyoruz. Yani burada batarya konusunda bir iyileştirme yapılmamış. Ancak kulaklıkta genel olarak hızlı şarj desteği de bulunduğu için yani 3,5 saat boyunca aralıksız kullanmayacağınızı varsayıyorum. Kısa süre kulaklık içerisinde beklettiğiniz zaman hızlı şarj olarak bu dezavantajını bir nevi avantajı çevirebiliyor kulaklık. Kulaklıkların ikisini ayrı ayrı olarak tek tek kullanabiliyorsunuz. Bazı kulaklıklarda bulunan müziği durdurduğunuz zaman 3-5 saniye boyunca tıslanma gibi bir problemi bu kulaklıkta gözlemlemedim. Yine bu bir silikonsuz kulaklık olduğu için daha çok günlük kullanım ve görüşme yapmak amacıyla almanızı öneriyorum. Yani burada eğer toplu taşımada veya bir kütüphanede kullanacaksanız yüksek son ses seviyelerinde müzik dinlediğiniz zaman yanınızdaki kişilerle birlikte müzik dinleyebilirsiniz. Yani yalıtım açısından başarılı değil. Ancak kulaktaki duruş mukavemeti açısından yani kafamı sallasam dahi herhangi bir şekilde bir güvensizlik oluşturmadı. Kulağımda rahat bir şekilde durdu kulaklık. Yine uzun saatler boyunca kullandığınız zaman da silikonsuz yapısıyla birlikte daha konforlu bir deneyim sunuyor kulaklık. Yine kulaklıkta Bluetooth 5.2 bulunduğu için iPhone 13 Pro modeli ve Xiaomi Mi 9T telefonuyla test ettiğim zaman seste gidip gelme veya bir parazit gibi bir durum gözlemlemedim bu kulaklıktan. Birinci modelde olduğu gibi eğer kutuyu yanınıza almazsanız kulaklıklar kapalı durumdayken uzun süre basılı tuttuğunuz zaman açılmıyorlar. Kutunun içerisine bırakmanız gerekiyor. Bu kulaklıkta çift cihaz desteği ve kızılötesi algılama özelliği yani kulaklığı kulağımızdan çıkardığımız zaman çalan parçanın durması ve taktığımız zaman başlaması özelliği mevcut değil. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman birinci modelde olduğu gibi bu modelinde bir uygulaması mevcut. Melobuds uygulamasıyla birlikte telefonlara bağlıyoruz. Hem Android'de hem de iPhone'da mevcut. Ancak burada ben birinci modeli hem Android hem de iPhone'a bağlayabilirken ikinci modeli sadece Android bir cihaza bağlayabildim. iPhone'larda şu an itibariyle kulaklığı görmedi uygulama. Şöyle ben size uygulama arasındaki farkları da göstereyim. Şu an bu Air 1 modeli, bu ise Air 2 modeli.
modeli. Görebildiğiniz gibi tek dokunmaya da artık Air 2 modelinde bir komut verebiliyoruz. Bu güzel olmuş. Cihaz kısmına bastığımız zaman buradan direkt oyun modunu açma, kapatma ve burada bir üçlü equalizer kısmı eklenmiş Air 2 modeline. Kontrollerini de bir nevi biraz daha kısmen değiştirebiliyoruz. Görebildiğiniz gibi tek dokunmaya sadece oynat ve durdur kısmı eklenebilirken basılı tutmaya da sadece ses azaltma özelliği değiştirilebiliyor. Yine burada da bu özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Yani genel olarak bir de uygulamasında equalizer ayarını müdahale edebilseydik, yani manuel bir equalizer güzel olurdu. Air 2 modeli şu an itibariyle iPhone telefonlarda uygulaması görmediği için Android bir telefonda ayarlarını gerçekleştirdikten sonra tekrar iPhone bir telefonda aynı ayarlar üzerinden kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yine burada görebildiğiniz gibi sağ ve sol kulaklığın şarjını da görebiliyoruz. Burada keşke kutunun da şarjını görebilseydik. Yani elimde Oppo bir telefonum bulunmadığı için Oppo telefonlarda pop-up açılan ekran üzerinden kutunun şarjını da görebiliyoruz. Kulaklığın merak edilen ses performansına geldiğimiz zaman burada birinci modelde 12 mm'lik titanyum kompozit dinamik sürücüler kullanılırken Air 2 modelinde 13.4 mm'lik diyaframa geçilmiş. Yani daha büyümüş bu. Air 1 modelinde parlak bir ses karakteri vardı. Tizlerin keskinliğini ve gitar seslerini iyi bir şekilde hissedebiliyorduk. Air 2 modeli bu netliğin yanına bas performansını da biraz daha arttırmış. Yani Air 2 modelinde baslar bir miktar daha geride kalıyordu. Firmanın verdiği bilgilerde ses yoğunluğunu ikiye katladığı yönünde bir bilgi mevcut. Yani o kadar olmasa da peş peşe kulaklıkla dinlediğiniz zaman ses kalitesinde bir artış olduğunu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Mid ve orta seslerdeki ve baslardaki iyileştirmeler hissedilebiliyor. Sahne genişliği olarak bir fark hissedemedim birinci modele göre. Yine birinci modele göre son ses yüksekliği aynı seviyede kalmış. Yani tatmin edici bir son ses seviyesi mevcut. İkinci modelde uygulamasına ekstra olarak Enco Live efektleri kısmında bir equalizer'lar eklenmiş. Burada bas desteği ve vokal sesleri biraz daha ön plana çıkartan net sesler kısmı bulunuyor. Ben orijinal kısmında kullandım ancak buradaki bu modlar da güzel olmuş. Yani güzel bir şekilde bu basları biraz daha ön plana çıkartıyor veya vokal sesleri daha ön plana çıkartabiliyor bu equalizer ayarları. Yani burada keşke biraz daha direkt uygulaması üzerinden equalizer'larına müdahale edebilseydik. Yine Spotify üzerinden de equalizer'larına kulaklığın müdahale ettiğimiz zaman equalizer'a tepkisi gayet yeterli. Ya, video yayınladığım tarih itibariyle 1000 TL veya 1000 TL'nin biraz daha altında satılıyor Oppo Enco Air 2 modeli. Yani bu fiyatlarda ses kalitesi açısından tatmin edici bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim Air 2 modelinin. Evet, şu an sesimi GoPro onun mikrofonlarından duyuyorsunuz. Evet, şu an ise Oppo Air 2'nin mikrofonlarına geçtik. Her zamanki mikrofon testi yaptığımız yerdeyiz. Arkamızda bir su havuzu, güvercinler, işleyen bir trafik mevcut. Yine bu mekanda 34 farklı tam kablosuz kulaklığın mikrofon performansını yapmıştım. O videoyu yan sekmede açarak mikrofon performansını karşılaştırabilirsiniz. Bu arada hafif de bir rüzgar başladı şu an. Oppo Enco Air 2 modeliyle böyle gürültülü bir ortamda görüşme yaptığınız zaman, yani bakın şöyle şurada da bir su havuzu mevcut ve sürekli bir alttan bir şırıltı sesi geliyor. Sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Bu testleri nasıl yaptığımı da çok kısaca bir anlatmak istiyorum. iPhone 13 Pro modeline bağlı Oppo Air 2 modeli Xiaomi'nin Mi 9T telefonunu arıyorum ve üçüncü parti bir uygulama kullanmadan direkt bu görüşmeleri kayıt altına alıyorum. Yani karşı taraf ne duyuyorsa birebir de siz de şu an aynısını duyuyorsunuz. Bu şekilde duruyorum ki aralarda daha net bir şekilde gürültüyü ne kadar engellediğini, sese ne kadar odaklandığını bakalım. Evet, şu an hiçbir şartı değiştirmeden Oppo Enco Air, yani birinci modelin ile geçtim. Şu an sesimi birinci modelden duyuyorsunuz. Mikrofon performanslar arasında nasıl bir fark var? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Gerçek indirim fırsat ve kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Katılmanızı şiddetle öneririm. Evet, mikrofon kısmına geldiğimiz zaman Air 2 modelinde önemli geliştirmelerden birisi de mikrofon kısmına yapılmış. Birinci modelde de her iki kulaklıkta iki mikrofon bulunuyordu. İkinci modelde de yine bu iki mikrofon korunmuş. Ancak burada gürültü engelleme teknolojileri tamamıyla değişmiş. Birinci modelde DL-NN olarak derin sinir ağı tabanlı ses algoritması kullanılarak gürültüyü engelleyebiliyordu. İkinci modelde ise yapay zeka destekli insanda bulunan çift kulaklı bir şekilde işitme sistemini simüle eden bir yapaya geçilmiş. Yani testlerde de
görebildiğiniz gibi net bir şekilde ikinci model gürültüleri daha iyi bir şekilde engelliyor. Gürültülü yerlerde bile görüşme yaptığınız zaman sesinize iyi bir şekilde odaklanabiliyor. Yani burada birinci önceliğiniz kulaklıktan görüşme yapmaksa burada Oppo Air 2 modeli iyi bir iş çıkartıyor denebilir. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman Air 2 modelinde de bir oyun modu mevcut. Tüm kulaklıkları milisaniye açısından bir test yapıyorum. Bu testte de Air 2 modelini soktum ve birinci modelle neredeyse benzer sonuçlar aldık. Burada fabrika verilerinde 80 milisaniyeye kadar düştüğü belirtilmiş ancak bu Oppo telefonlara özgü bir durum olabilir. Benim yaptığım testlerde de oyun modunun etkisini net bir şekilde hissedebildim ve oyunlarda daha az bir gecikmeyle oynayabiliyorsunuz. Günlük kullanımda ise dudak ile görüntü arasında herhangi bir senkron problemi yok. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak Oppo Enco Air 2 modeli birinci modele göre benzer bir fiyata satılıyor. Yani aralarında çok bir fiyat farklılığı yok. Burada batarya kısmında biraz daha iyileştirme yapılmasını beklerdim Air 2 modelinde. Hem ses kalitesi açısından hem de mikrofon açısından önemli iyileştirmeler yapılmış Air 2 modelinde. Silikonsuz bir kulaklık alma planınız varsa mikrofon performansı tatmin edici seviyede olan Air 2 modelini değerlendirebilirsiniz. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.